Amsterdam'dan herkese merhabalar. Çok şanslıyız. Güneşli bir günde ziyaret ediyoruz Amsterdam'ı. Eğer siz de güneşli bir günde Amsterdam'daysanız şunu bilmelisiniz. Normalde çok bulutlu oluyor hava ve o zamanlarda ziyaret ettiğinize göre güneşli bir havada bir 3-5 kat daha zevk alacaksınız bu şehirden. Vondelpark'la başlıyoruz gezimize. Etrafta gördüğümüz insanlar bizi hayata bağlıyor gerçekten. Koşan insanlar grup halinde, spor yapan insanlar, çocuklarını eğlenmeye getirmiş insanlar, kafeye oturmaya gelmiş insanlar. Hepsi birer birer Vondelpark'ın nimetlerinden yararlanıyorlar. Gerçekten bir cumartesi gününe başlamak için Vondelpark çok güzel bir aktivite Amsterdam'da. Eğer akşamüstü gelirseniz çimlerde oturup piknik de yapabilirsiniz. Amsterdam'ın en büyük parkı Vondelpark. Bizim de Amsterdam gezimiz Vondelpark'la şimdi başlasın. Bu koşan gruplardan onlarca gördük etrafta. İnsanın spor yapma isteği artıyor gerçekten. Sizi şimdi çok kişinin bilmediği Vondelpark'a da bayağı yakın bir sokağa getirdik. Buranın ismi Lomanstraat. Bu sokağın güzelliği buradaki ağaçların böyle birbirine doğru büyümesi ve bir tünel görüntüsü yaratması. Ağaçlar da çok büyük, çok görkemli olunca gerçekten güzel olmuş. Parka kadar gelmişken burada fotoğraf çekilmek, yürümek isterseniz gelmeye, görmeye değer bir sokak. Lomanstraat, Vondelpark'ın bir tarafındaydı. Şimdi sizi getirdiğimiz sokak ise Vondelpark'ın başka bir tarafında. Bu sokak da sakin, çok bilinmeyen ama mimari açıdan ilgi çekici bir sokak. Çünkü bu sokağa zamanında 7 farklı ülkeyi temsil eden o ülkelerin kendi mimarisinde evler yapılmış. Burada Rus mimarisi nasıl, İngiliz mimarisi nasıl, Hollanda mimarisi nasıl vesaire gelip görebiliyorsunuz. Hemen Vondelpark'ın çıkışlarından biri olması dolayısıyla da çok kolay ziyaret edebileceğiniz bir yer burası. Aklınızda bulunsun. Belki gelip siz de görmek isteyebilirsiniz. Şimdi de sizleri Amsterdam'ın Müzeler Meydanı olarak bilinen Museumplein'e getirdik. Burada da güzel bir yeşil alan var. İnsanların oturup vakit geçirdiği, beraber aktiviteler yaptığı. Bunun haricinde meydanın ismi tabii ki burada bulunan müzelerden geliyor. Arkamda gördüğünüz müze Rijksmuseum. Hollanda'nın altın çağı olan 17. yüzyıldan bazı eserler. Bununla birlikte de Hollanda'nın en ünlü ressamları Rembrandt ve Vermeer'in de eserleri bulunuyor. İçeri giriş kişi başı 25 euro. Meydandaki diğer ünlü müzede, onu da burada göstereyim, döneyim bu tarafa doğru. Van Gogh Müzesi. Van Gogh Hollandalı en ünlü ressam. Çok fakir bir hayatı var, çok yoksul bir hayat sürüyor. Hiçbir sevdiği kadına kavuşamıyor, psikolojik sorunları var, kulağını kesiyor, kendini öldürüyor. Gerçekten çok sefil bir hayat sürüyor. Ama bugün günümüzde eserleri milyonlar değerine satılıyor. Kendisi yaşadığı dönemde sadece çok cüzi bir miktara bir tane eserini satabiliyor. Öldükten sonra da kardeşinin karısı onun eserlerini tanıtıyor ve Van Gogh bugün bildiğimiz ünvanına kavuşuyor. Kendisinin hayatı hakkında, eserleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz Museumplein bulunan Van Gogh Müzesi'ne de girebilirsiniz. Bu müzenin de içeri giriş bileti 32,5 euro.
Şimdi size Amsterdam'da pazar günleri hariç her gün kurulan bir açık hava pazarına getirdik. Bu pazarın ismi Albert Kuip Pazarı ve aynı zamanda sokağın da ismi aslında burası. Buradaki tezgahlar sabah 9'da açılıyorlar ve akşamüstü saat 5'e kadar açıklar. Genelde de her gün kurulu olduğu için Amsterdamlılar ve turistler burayı sıklıkla ziyaret ediyorlar. Bizce de hem Hollanda genelinde hem Amsterdam'da pazarlarda neler satıldığını görmek, yerel olarak buradaki insanların neler yediğini anlamak açısından burayı ziyaret etmek mantıklı olabilir. Aynı zamanda ufak tefek yiyecek tezgahlarından bir şeyler deneyebilirsiniz. Peynirlerin tadına bakabilirsiniz. Buranın ünlü balığı olan kibelingin tadına bakabilirsiniz. O açıdan da ziyaret etmek adına güzel bir yer olabilir burası. Hollanda'da ekmek arası bir şey yemek bayağı yaygın. Genelde böyle balık tarzı kızartmalar satılıyor ama Hollanda'daki tavukçular da yaygın. Biz de şimdi ekmek arası tavuk aldık. Çok fazla gördüğümüz bir şey değil. Buradaki pazar zaten anladığımız kadarıyla çok uluslararası. Yani her yerden yemek satan insanlar var. Amsterdam'ın ne kadar çok uluslu olduğunun bir göstergesi. Bugün Amsterdam'daki popüler yerlere gideceğiz ama oradaki o popüler mekanların kötü çıkması ihtimaline karşı şu an biraz midemizi doldurmak iyi gelir gibi düşündük. Peynirli, tavuklu sandviç aldık. Tanesi 6,5 euro. Şu anda Amsterdam'da olduğunuzu en çok hissedebileceğiniz bölgelerin başında gelen 9 caddeler bölgesine geldik. Burada birbirine paralel bulunan 4 kanal 9 tane ufak caddeyi köprüler yardımıyla birbirine bağlıyor ve burası da ismini bu 9 caddelerden alıyor. Burada çok fazla yemek yiyebileceğiniz popüler yerler var. Bunların başında işte patatesçiler, kurabiyeciler, sandviççiler geliyor. Onun yanı sıra alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar da bulunuyor. Bu bölgenin sorunu şu ama burası çok popüler bir yer olduğu için burada bahsettiğimiz popüler mekanlara girmek için uzun sıralar beklemeniz gerekebiliyor. Şu an yanımdaki köprüde arkamdaki patatesçiye girmek için yani onlarca insan bekliyor. Belki 50 kişi bekliyor. Bunu göze alıyorsanız, biraz beklerim diyorsanız buradaki popüler mekanları deneyebiliyorsunuz. Biz de şimdi bu mekanlardan birkaçını en az size göstermeye çalışacağız. Çok sıra olanlara giremesek bile tavsiye niteliğinde size oraları göstereceğiz. Gelin 9 caddeler bölgesini beraber gezelim. Buradaki kanalların tadını çıkaralım. Dokuz caddelerde tam arkamda duran kurabiyeciye geldik şimdi. İsmi Het Koekemanetje. Buranın kurabiyeleri ünlü. Bir tane böyle beyaz kurabiye diyeyim, sütlü çikolatalı aldık. Bir de bunun yanında şöyle bir brownie'li işte siyah olanından aldık. 2,5-3 euro civarında bunlar. Şimdi bunları deneyelim. Sıra da yoktu. Çok kolay aldık. Normalde buradaki mekanların önünde uzun sıralar oluyor. Saatler bile bekleyebiliyorsunuz maalesef. Bakalım nasılmış buranın kurabiyeleri. Bu gayet güzel. Şöyle içinde beyaz çikolata olabilir bilmiyorum. Bir dolgu var. Gayet güzel. Şunu da deneyeyim. Güzel. Dükkanın zaten puanı da bayağı iyi. Ben de beğendim. Tavsiye edebilirim. Bu bölgeye gelirseniz buradan kurabiye deneyebilirsiniz. Kurabiye dükkanının hemen yanında Amsterdam'ın en ünlü patates kızartmacılarından biri olan Fabel var. Biz de buranın patates kızartmasını bayağı beğeniyoruz. Bayağı sıra olabiliyor burada yemek yemek için. Dükkanın önünde başlıyor bakın. Ta şurada köprüde bekleyen insanlar Fabel için bekliyorlar. Patates olduğu için sıra çok uzun sürmüyor bence ama bir yarım saat vesaire beklemeniz gerekebiliyor. Bakın burada gördüğünüz botlara 20-30 euro civarında kişi başı binebiliyorsunuz.
Biz daha önce Amsterdam'a geldiğimizde binmiştik. Ya da kendiniz böyle bir kaptan olmadan kendinizin sürebileceği elektrikli botlar kiralayabiliyorsunuz. O elektrikli botları da 2 saat için 80 euroya 90 euroya bulabildim. Yani ben kendim sürmek istiyorum, istediğim yere gitmek istiyorum derseniz o botları da kiralamanız mantıklı. Ki botlar en az 6 kişilik, 8 kişilik olanları var, 12 kişilik olanları var. Açıklamalar kısmına birkaç link bırakıyorum. Bot kiralamak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Özellikle hava güzelse gerçekten bayağı güzel bir aktivite Amsterdam'da yapmak için. Bir sandviç dükkanına da gelmek istemiştik 9 caddelerde. Burasıydı. Çan diye geçiyor ismi. Böyle önünde sıra yok gibi gözüküyor. Ama şuradaki tabelada bakın ne yazıyor? Sıra köprüde başlıyor yazıyor. Şimdi buradan köprüyü size göstermeye çalışabilirsem, şu köprünün üzerinde köprünün sonuna kadar insanlar bekliyor. Yani burası içeride servis yaptığı için ve birinin kalkması da uzun sürebileceği için bazı insanlar yorumlarda 1,5-2 saat sıra beklediğini yazmışlar. Tabii biz de bunu göze almıyoruz, girmeyeceğiz içeri. Siz ama burayı boş bulursanız gelebilirsiniz. Buranın sandviçini deneyebilirsiniz. Kimileri çok beğeniyor. Aynı zamanda matcha çayını da buranın çok beğeniyorlar. Buranın matcha çayı çok ünlüymüş. Aklınızda bulunsun. Belki izleyenleriniz vardır aranızda. Berlin videomuzda Mustafa Gemüze'de tavuk döner yemek için yaklaşık 2 saat sıra beklemiştik ve o gün kendimize bir söz verdik. Bir daha yemek yemek için bu kadar beklemeyeceğiz diye. O yüzden maalesef bu sandviççinin sırasında beklemiyoruz şu anda. Evet, tavuk kararı doğru olmuş demek ki pazardaki. Evet, kesinlikle aynen. İyi ki pazardan tavuk sandviç yemişiz. Şimdi de Amsterdam'ın diğer popüler bölgelerinden biri olan Jordan'a geldik. Jordan'da Amsterdam'da olduğunuzu hissedebileceğiniz güzel bir bölge. Kanalları, kanalların etrafında dizilmiş güzel Hollanda evleriyle gezmesi gerçekten keyifli bir bölge. Jordan'ın kelime anlamı bahçe kelimesinden geliyormuş Fransızca. Buradaki sokak isimlerinin de birçoğu hep çiçek isimleri. İşte Gül Sokağı, Karanfil Sokağı, bu tarz isimler verilmiş hep sokaklara. Güzel ufak bir ayrıntı ama hoşuma gittiği için bahsetmek istedim. Bu bölgedeki en popüler turist aktivitelerinden bir tanesi bu bölgenin hemen sınırında yer alan Anne Frank evini ziyaret etmek. Anne Frank 13 yaşında Nazilerden kaçıp ailesiyle birlikte Hollanda'ya gelen ufak bir kız ve Naziler Hollanda'yı işgal ettiğinde Anne Frank'in kaldığı evi, saklandığı bölgeyi, o evdeki gizli bölgeyi bugün ziyaret edebiliyorsunuz. Orayı bir müzeye çevirmişler. Kendisinin aynı zamanda o dönemden kalma günlükleri de var. Onları da görebiliyorsunuz. Eğer ilginizi çekerse bu bölgede Anne Frank evini de ziyaret edebilirsiniz. Bu bölgede de güzel kafeler, restoranlar, yemek yiyecek yerler bulunuyor. Biz de şimdi güzel bir hamburgerciye gidiyoruz. Hamburgerlerimizi yedik. Bunlar Smash Burger'dı. Ben 5 üzerinden 4.5 verdim. Eren de 4.3 verdi. Zaten mekanın da genel puanı 4.3'tü Google'da. Dolayısıyla biz beğendik genel olarak ve normal hamburgerlere göre biraz daha farklı bir tat olduğu için bence denenebilir. Güzeldi. Yaz geldi sayılır. Muhtemelen seyahat planları yapıldı, uçak biletleri alındı. Fakat internet sorunu çözüldü mü? Artık gittiğiniz ülkede o ülkeye ait fiziksel bir sim kart almanıza ya da kendi operatörünüzün pahalı paketlerini gittiğiniz yurt dışı ülkelerinde kullanmanıza gerek yok. Biz Amsterdam'da Sailly'yi kullanıyoruz ve Amsterdam'da Sailly sayesinde hiçbir sorun yaşamadan internetimizi kullanabiliyoruz. Sailly sizi dünyanın dört bir yanında internete bağlayan bir eSIM uygulaması. Biz şu an Hollanda'dayız ve sadece Hollanda'da geçerli bir paket kullanıyoruz. Fakat diyelim ki siz farklı ülkelere de gideceksiniz. Sadece tek bir ülkeye seyahat etmeyeceksiniz. O da sorun değil. Sailly'den birkaç farklı ülkede geçen, hatta tüm dünyada geçen paketler bile satın almanız mümkün. Paketi uygulamadan satın alabilirsiniz. Birkaç dakika içerisinde telefonunuza kurabilirsiniz ve internete anında bağlanabilirsiniz. Üstelik bunu gittiğiniz ülkeye varmadan evinizde bile yapabilirsiniz. Gittiğiniz ülkeye indiğinizde o ülkede telefonunuzu açar açmaz o ülkenin operatörüne bağlandığınız an interneti kullanabilmeye başlayacaksınız. Üstelik uygulamada paket satın alırken Eren Sayar kupon kodunu kullanırsanız %15'te bir indirim kazanacaksınız. Bugün önümüzdeki seyahatinizin internet sorununu çözmek isterseniz açıklamalar kısmındaki linkten ya da şu an ekranda gördüğünüz kare kodtan Sailly'yi indirebilirsiniz ve Eren Sayar kupon koduyla indiriminizi de kazanabilirsiniz. Şimdiden iyi seyahatler.
Beginhof denilen bir yere geldik şimdi. Bu mahalle 14. 15. yüzyıldan kalma ve burada Beguine ismi verilen dinine bağlı kadınlar yaşarlarmış. Bu kadınlar evlenmeyi tercih etmezlermiş ve genelde topluma hasta bakıcılık, ebelik, bu tarz hizmetler vererek yardımcı olmaya çalışırlarmış. Çocuklara öğretmenlik yaparlarmış. Bu tarz Beginhoflar Hollanda'da ve Belçika'da çok yaygın. Hollanda'da ya da Belçika'da başka şehirlerde de Beginhoflar görmeniz mümkün yani. Burada yaşayan son Beguine 1971 yılında ölmüş ama günümüzde burada hala insanlar yaşamaya devam ediyor. Ben de hatta o yüzden sessiz konuşuyorum. Burada insanlar yaşadığı için bazı bölgelerine giremiyoruz mahallenin ve içeri girerken de kural olarak sessiz olmanızı söylüyorlar. Buradaki evlerin şu an birçoğuna Beginhof Vakfı denilen bir vakıf sahip ve bu vakıf bu evleri kiralıyor. Geleneği devam ettirmek için de buradaki evleri 30 yaşının üstündeki bekar kadınlara kiralıyorlarmış daha çok. Bugün günümüzde burada 100'den daha fazla 30 yaşının üzerinde bekar kadın yaşıyormuş. Bu kira gelirlerini de buradaki evlerin masraflarını, bakımlarını ve mahallenin masrafını, bakımını yapmak için kullanıyorlarmış. Burada bu evlerin dışında 2 kilise ve Amsterdam'ın 1400'lü yıllardan kalma en eski ahşap evi de bulunuyor. Diğer evler 17. ve 18. yüzyıllarda yenilenmişler. Eğer siz de burayı ziyaret etmek isterseniz haftanın her günü sabah saat 10 ile akşam 6 arasında ziyaret edebilirsiniz. Şimdi de Amsterdam'ın en ünlü kurabiyecisine getirdik sizi. Buranın aslında şubesi 9 caddelerdeydi daha önceden. Daha küçük bir yerdi. Şu an Dam Meydanı'na yakın bir yere taşındı. Tek çeşit kurabiye yapıyor. Şu şekilde güzel bir paketi var bu arada. İlk onu göstereyim. Şöyle güzel bir paketi var. 6 tane aldığınız zaman bu paketle alıyorsunuz ve tek çeşit kurabiyesi şu şekilde çikolatalı. İçinde de beyaz çikolata oluyor. Biz bunu gerçekten çok beğeniyoruz ve geldiğimizde de alıp eve de götürmeye çalışıyoruz. Bir ısırayım, siz de görün. Şu beyaz çikolatadan bahsediyorum. Cookie çok güzel ama bu dükkan büyümesine, içeride 2-3 kişi satış yapmasına rağmen hala sıra beklemek zorundasınız. Tabii içeride bir oturma yeri olmadığı için ve hazır ürünü size verdikleri için sıra biraz hızlı gidiyor ama yani şu an gördüğümüz sıra inanılmaz. Biz de neredeyse yarım saate yakın sıra bekledik. 25 dakika kadar sıradaydık ama bunu seviyoruz dediğim gibi. Ve buraya gelmişken de her şeyi beklemedik. Çok sıra vardı dememek için, göstermek için de bunu beklemek istedik. Her zaman tavsiye ederim. Van Stapel'e cookie'leri, kurabiyeleri çok güzel. Peki diğer cookie'ciyle kıyaslar mısın? Diğeriyle mesela hani burada sıra beklediğin, diğerinden sıra beklemeden alıyorsun. Aradaki fark nedir? Tamam. Diğer taraftakini de beğendim. Burada hiç sıra olmasa burayı tercih ederim. Ama bir daha geldiğimde bilmiyorum ki ya, emin olamadım. Ya yok, oradaki de güzeldi. Ama bu biraz alışkanlık gibi oldu ya bizde şimdi. Ben o yüzden tam hani şey yapamadım. Yani biraz vakit kısıtınız varsa bence beklemenize gerek yok. Diğer taraftaki cookie güzel. Ben öyle söyleyeyim. Amsterdam'ın en merkezi diyebileceğimiz Dam Meydanı'ndayız. 13. yüzyılda buradan geçen Amstel Nehri'ne bir baraj yapılıyor. Baraj Hollandaca'da dam demek, nehrin ismi de Amstel. Bu iki kelime birleşiyor ve Amsterdam şehrinin ismi meydana çıkıyor. Daha sonra şehir bu barajın etrafında ticari olarak gelişiyor ve büyüyor. Benim aklıma Dam Meydanı deyince protestolar geliyor açıkçası. Çünkü ne zaman Amsterdam'a gelsek bir şey hakkında protesto görüyoruz bu meydanda. Onun yanında da sokak sanatçıları geliyor. Burada müzisyenler ya da farklı kıyafetler giymiş sokak sanatçılarını anımsatıyor bana Dam Meydanı. Hemen arkamda gördüğünüz yapı 17. yüzyılda belediye binası olarak yapılmış olan, şimdi de kraliyet ailesi tarafından kullanılan Kraliyet Sarayı. Kraliyet ailesi bu sarayda yaşamıyor ama resmi törenler bazıları bu sarayda düzenleniyormuş. Hemen sarayın yanında yeni kilise var. Orası da artık günümüzde ibadethane olarak kullanılmıyor. Sadece sergiler için vesaire kullanılıyor. Hemen sağa baktığımda ise bal mumu heykelleriyle ünlü Madame Tussauds Müzesi'ni görüyorum. Hemen solumda da bizim Boyner'e benzeyen farklı markaların
markaların ürünlerini satan Hollanda'da ünlü Bijenkorf alışveriş merkezi bulunuyor. En son olarak da önümde 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetmiş olan insanlar için yapılmış bir ulusal anıt var. Dam Meydanı Amsterdam'da her zaman olaylı ve çok kalabalık. Siz buraya geldiğinizde de bence kesinlikle bir protesto, bir bayrak, bir şey göreceksiniz. Hollanda'da, Amsterdam'da ziyaret etmezseniz olmayacak yerlerden burası. Şimdi Dam Meydanı'nı arkamıza aldık, tren istasyonuna doğru yürüyoruz. Ama mecburen durmak zorunda kaldık çünkü etraf çok kalabalık, çok fazla insan, araba ve bisiklet var şu anda etrafta. Bugün cumartesi, hava da çok güzel. Böyle günlerde Amsterdam her zaman çok kalabalık oluyor. Yürüdüğümüz caddenin adı Damrak Caddesi. Damrak Amsterdam'ın en ünlü caddelerinden bir tanesi. Burası zamanında barajın kollarından biriymiş. Yani şu anda yürüdüğümüz bu cadde önceden tamamıyla suymuş ancak daha sonrasında doldurulmuş ve bugünkü halini almış yavaş yavaş. Yine bu caddenin istasyona yakın kısmı üzerinde Amsterdam'ın en ünlü ve en fotojenik evlerinin bulunduğu bir nokta var. Şimdi isterseniz yavaş yavaş oraya doğru geçelim. Bu evlerin yamuk olmasının sebebi tahta kazıkların üstüne inşa edilmiş olmaları ve o temel olarak kullanılan tahta kazıkların zamanla yamulması. Evler bu şekilde böyle bir tarafa doğru yatmışlar. Bu tehlikeli mi bilmiyorum. Belki belli bir ölçüde izin veriliyordur. Ama Amsterdam'da böyle yamuk ev görmeniz mümkün bayağı. Evlerin böyle dar cepheli olmasının nedeni ise ne kadar cepheniz sokağa bakıyorsa o kadar çok vergi veriyormuşsunuz eskiden. 17. yüzyılda sanırım. İnsanlar o yüzden evlerini böyle dar, arkaya doğru geniş yapmışlar. Evler böyle dar olunca tabii evlerin merdivenleri de, apartmanların merdivenleri de dar olmuş. Eşya taşıyamamışlar. O yüzden böyle evlerin üstünde kanca sistemi var. Bu kanca sistemlerini kullanarak evlerin içine pencerelerden eşya taşıyorlar. Çünkü merdivenlerden birçok eşyayı bu evlere çıkaramıyorlarmış. Bakın yamuk evlerin burada 1 saatlik kanal turu 14,5 euro diye gördük. Gördüğümüz en düşük fiyatlardan. Buradan da kanal turuna katılabilirsiniz. Bu gemilerle çıkıyorsunuz anladığımız kadarıyla. 1 saat Amsterdam'ı bu gemilerle izleyebilirsiniz. Damrak'ta yürürken gördüğünüz büyük binalardan bir tanesi eski borsa binası. Arkamda gördüğünüz tuğla binadan bahsediyorum. Ben de bu bina vasıtasıyla borsanın nasıl Amsterdam'da doğduğunu anlatmaya çalışacağım size. 1602 yılında Hollanda'da devlet destekli Hollanda Doğu Hindistan Şirketi isimli bir şirket kuruluyor. Bu şirketin yetkileri acayip geniş. Bu şirketin savaş açma, anlaşma yapma, koloni kurma, para basma gibi böyle absürt yetkileri var. Şirketin amacı ise Asya'ya gemilerle açılıp oradaki değerli ipeği, çayı, baharatı alıp buraya getirmek. Bu şirket açılıyor. Açılır açılmaz da aslında bir sermayeye de ihtiyaç duyduğu için hisselerini halka sunma gereği duyuyor. Yani ne yapıyor? Diyor ki siz bu şirkete yatırım yapın. Bu yaptığınız yatırımlar karşılığında bunları alın, elinizde dursun. Bu kağıtlar sizin garantiniz olsun ve şirketin karıyla birlikte siz de belli sene sonra kar payı kazanın ve paranızı arttırın. O dönemde insanlar da bu şirketin geleceğini parlak gördüğü için bu şirkete yatırım yapıyorlar ve bu şirketin günümüzde hisse dediğimiz o paylarını satın alıyorlar. Bu paylar önceden bir bina yokken bu sistem ilk ortaya çıktığında şu an tren istasyonuna yakın bir köprü üzerinde satılırmış insanlar arasında. Hatta yağmur yağarsa da yakınlarda bulunan Olaf Şapeli denilen bir şapel kullanılırmış. Orada insanlar bu ticaretlerini yaparlarmış birbirleri arasında. Daha sonradan borsa binaları yapılmaya başlanmış şehre. Bu arkamda gördüğünüzde yanlış değilsem 3. borsa binası. Şu an sergi konferans merkezi olarak kullanılıyor ya da hemen arkamda gördüğünüz kısmı bir restoran. Günümüzdeki borsa binası ise hemen solumda yer alan daha mütevazi bir bina. Özet olarak Hollanda Doğu Hindistan şirketinin sermaye toplayabilmesi için halka yatırım yapmaları amacıyla paylarını satması ilk borsanın doğuşu olarak kabul ediliyor.
Amsterdam'ın en ünlü diğer patatesçisi de Mannekempis. Damrak üzerinde bulunuyor. Tren yolundan Dam Meydanı'na doğru yürürken hemen sağınızda kalıyor. Burayı da deneyebilirsiniz. Buranın patatesi de güzel oluyor. Dam Meydanı'nda size gösterdiğimiz yeni kilisenin yeni kilise olarak adlandırılmasının sebebi arkamdaki eski kiliseden sonra yapılmış olması. Yoksa Dam Meydanı'ndaki kilise de 15. yüzyıldan kalma, yani bayağı bir eski. Arkamdaki eski kilise ise 13. yüzyıldan kalma ve Amsterdam'ın en eski yapısı olarak kabul ediliyor. Eski kilise Amsterdam'ın ünlü bölgelerinden Red Light bölgesinde yer alıyor ve hemen nehir kenarında bulunuyor. Red Light bölgesi bir genel ev bölgesi. Belli saatten sonra yarı çıplak kadınlar vitrinlere çıkıp çalışmaya başlıyorlar. Ben çok fazla görmedim ama erkekler ya da translar da aynı şekilde çalışıyorlarmış. Hollanda'da seks işçiliği tamamen yasal ve bu insanlar yaptıkları işten kazandıkları paralardan devlete vergi bile ödüyorlar. Kilisenin Red Light bölgesinde bulunmasından dolayı kilisenin etrafında da vitrinler var. Hatta kiliseye o kadar yakın ki bazı vitrinler direkt kilisenin duvarına bakıyorlar. Bu da kilisenin bulunduğu bölgede bir zıtlık yaratıyor ve kilisenin bulunduğu bölgeyi daha ilginç bir hale getiriyor. Amsterdam'ın Red Light bölgesi gerçekten ilginç bir bölge. Kendinizin gelip görmesi gerekiyor. Çünkü birçok yeri videolamak, fotoğraflamak yasak. Bu eski kilisenin içinde biraz gizli kalmış, gözden kaçırabileceğiniz ama bilirseniz de gelmekten çok mutlu olacağınız bir kafedeyiz şu anda. Burayı özellikle söylemek istedik çünkü gerçekten sokaktan geçerken buranın bir kafe olduğunu anlamanız çok zor. Ama kilisenin bahçesinde oturup burada bir şeyler içmek de çok keyifli. Biz şu anda burada kahvelerimizi aldık, kahvelerimizi içiyoruz, birazcık dinleniyoruz ve bu eski kilisenin bahçesinde oturmaktan oldukça keyif alıyoruz. Şu anda Amsterdam tren istasyonunun arkasına geldik. Niye buraya geldik? Çünkü şehrin karşısına geçeceğiz. Şehrin karşısına geçmeden önce bir yerden bahsetmek istiyorum size. Tam arkamda bir gökdelen bulunuyor. Oranın tepesine çıkmak mümkün. Oradan 360 derece Amsterdam'ı biraz uzaktan bu yöne doğru seyredebiliyorsunuz. Ama orada bir aktivite daha var ilginç yapabileceğiniz. Salıncaklar. Gördüğünüz gibi orada bazı insanlar şu an böyle aşağıya doğru sallanıyorlar. Bu aktivitelerin hepsi için farklı bilet fiyatları var. Biz de o siteyi açıklamalar kısmına bırakacağız. Eğer bu salıncaklara binmek ya da oradaki o platforma çıkıp şehri izlemek isterseniz ya da oradaki kafelerde oturup bir şeyler içip yemek isterseniz hangi bilet fiyatlarını ödemeniz gerektiğini görebilirsiniz. Biz oraya gitmeyeceğiz. Oranın ismi Adam Lookout diye geçiyor. Biz nereye gideceğiz? Hemen şu sağ tarafında yer alan eskiden tersane olarak kullanılan NDSM diye geçen bir bölgeye gideceğiz. Oraya nasıl gideceğiz? Amsterdam tren garının arkasında bulunan ücretsiz feribotlarla gideceğiz. Feribotlar ücretsiz, evet. Neden ücretsiz? Çünkü şehrin kuzey kısmındaki yaşamı teşvik etmeye çalışıyormuş Amsterdam Belediyesi. Orada yaşayan insanlara kolaylıklar sağlamaya çalışıyormuş. Çünkü eğer şehrin kuzeyinde yaşarsanız şehrin ana tarafına, şehrin merkez tarafına geçmek için karayolu ulaşımınız kısıtlıymış. Bu nedenden ötürü de bisikletliyseniz, yayaysanız bu vapurlarla ücretsiz olarak seyahat edebiliyorsunuz. Gelin şimdi ücretsiz vapurla NDSM bölgesine gidelim. Hem biraz nehirde vapurla gitmenin keyfini yaşayalım hem de o bölge nasıl bir yermiş onu görelim. Vapurdan indikten sonra Pilek isimli bir mekana geldik. Burada gördüğümüz kadarıyla hem içeride hem dışarıda vakit geçirmesi çok keyifli. Özellikle böyle nehir kenarında sahil yapmışlar buraya. Güzel havalarda bu sahilde oturması, bir şeyler yiyip içmesi çok keyifli olacaktır diye tahmin ediyoruz. O yüzden buraya oturduk ve şöyle istiridye mantarı söyledik.
Bir de patates söyledik tabii ki de. Amsterdam'ın en meşhur yerlerinde patates yemeyip buraya gelip patates söyledik ama buranın patatesi de çok güzelmiş. Bunu da beğendik. Mantar da çok güzel. Kesinlikle. Şehrin kuzey kısmında, yani bu bölgelerinde Amsterdam'ın merkezinde bulunan o mimariyi göremiyorsunuz. Burası daha yeni yerleşim. Zaten vapurdan iner inmez de hemen şu an sağımda bulunan bu modern yapılar karşıladı bizi. Sağa döndük, o eski tersane tarafına gittik. Çok fazla bir etkinlik bulamadık ama bir tane kafe bulduk, Plek isimli. Orada da yediğimiz içtiğimizden memnun kaldık. Hava biraz bozmaya başladı. Hava güzel olduğu anda orası kesinlikle çok keyifli olur. Oradan gençleri gördük başka bir bölgede. Onlar da böyle dans ediyorlardı. Muhtemelen bir parti vesaire yapıyorlardı orada. Bu bölgeye dair bir web sitesi var ve bu bölgede düzenlenen sanat etkinliklerini ya da herhangi başka bir etkinlik varsa onları takip edebiliyorsunuz. O programa göre burayı da ziyaret etmeyi belki düşünebilirsiniz. İlginizi çeken bir yerse burası. En kötü ihtimalle bizim oturduğumuz Plek'te oturabilirsiniz ve Amsterdam'ın kuzey tarafını görmüş olursunuz. Biz şimdi Amsterdam merkeze geri dönüyoruz. Amsterdam'a gelince ne yenilecek listesine elmalı turta ekleniyor ve en çok bilinen de gidilen yer de Winkel 43 isimli bir dükkan. Biz bugün Winkel 43'e gitmedik. Winkel 43'e daha önce gitmiştik. Oranın elmalı turtası güzel. Bir şey demiyoruz. Ama biz şu an ona alternatif, daha çok lokallerin tercih ettiği, hemen de yanında bulunan Kafe Heherat'a geldik. Ve burada şimdi elmalı turta deniyoruz. Bakalım buranın elmalı turtası nasılmış. Belki siz de gelirseniz bazen Winkel 43'ün önünde sıra oluyor. O sırayı beklemek yerine hemen yanında, dibinde bulunan bu kafede elmalı turta yemeyi tercih edersiniz. Eğer lezzetliyse tabii ki. Bence çok güzel. Bence çok güzel. Yani oradan şu an oranın tadını tam %100 net hatırlamıyorum ama şu an yediğim sanki ondan daha bile güzel. Kafe Heheralt'ta yediğim elmalı turta şu zamana kadar yediğim en lezzetli elmalı turtaydı net. Winkel 43'ün elmalı turtası bu saatten sonra benim için yok. Dükkanlar birbirine çok yakın. Hemen sağımda Winkel 43 var, hemen arkamda da Heheralt var. Eğer Winkel 43'te elmalı turta yediyseniz, gelip Kafe Heheralt'ta da yerseniz bu videonun altına teşekkür etmeyi lütfen unutmayın. Amsterdam'ın bir köşesinden diğer köşesine bugün size elimizden geldiğince detaylı olarak göstermeye çalıştık. Umarım video işinize yarar, umarım beğenmişsinizdir, izlerken de zevk almışsınızdır. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. İnsanların oturduğu, vakit geçirdiği bir yer. Onun haricinde de merhaba. İsmi Het Koekemanetje. Eğer ilginizi çekerse bu bölgede Anne Frank eviniz. Burayı ziyaret etmek isterseniz bir dakika şu saatlere bir emin olayım. Çekiyorsun. Tamam. Başlıyorum. Tamam. Ses var değil mi? Evet. Tamam.